Selamlar. Bugün FFA Gaming'deki ilk Gran Turismo 7 videomla karşınızdayım. Menü kitabının 47 numaralı görevinin ikinci yarışı olan Watkins Glen'de Süper Formula yarışını zor modda nasıl kazanacağınızı anlatacağım. Burada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. YouTube'daki daha eski videolarda lastik aşınmasını 8x olarak görebilirsiniz. Ancak oyunun yeni güncellemeleriyle birlikte bu oran 3x olarak değiştirilmiş. Benim bugün kullandığım stratejinin geçerli olabilmesini de bu değişiklik sağladı. Gelelim araç seçimine. Bu yarışta SF19 yerine SF23 ile yarışmayı tercih ediyorum. Evet, SF19 daha yüksek beygir gücüne sahip, dolayısıyla da düzlüklerde daha hızlı bir araç. Ancak SF23'e göre daha fazla yakıt tüketiyor ve bu yarışta yakıtınızın yetebilmesi için yarışın yaklaşık olarak yarısında yakıt hava karışımını bir seviye düşürmeniz gerektiği anlamına geliyor. Bu da sahip olduğu beygir gücü avantajını yok ediyor. Buna karşılık SF23'te yarış boyu maksimum güçte gazlasanız da yakıt konusunda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Gelelim araç ayarlarına. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki süspansiyon ve diferansiyel ayarları biraz daha sürüş stiliyle ilgili. Bana çok iyi uyan bir ayar size uymayabilir. Doğru ayar teorik olarak aracı hızlandırsa da eğer sürüş stilinize uymuyorsa kontrolü kaybetmenizi de kolaylaştırabilir. Bu yüzden paylaşacağım ayarları bir başlangıç noktası olarak kabul edip kendi sürüşünüze uygun ince ayarları yapmanızı öneririm. Burada en kritik nokta aerodinami. SF23 genel yapısı itibariyle arka tarafı çok stabil, yani yere yapışan bir araç. Ancak önden kaymaya biraz meyilli. Bu sorunu çözmek için arka kanada dokunmadan sadece ön kanadın yere basma gücünü arttırdım. Normalde bir araçta sadece ön kanadı arttırmak arka tarafın dengesini bozar ve aracın arkasının savrulmasına neden olur. Ancak SF23'ün arka aksı o kadar kuvvetli ki bu ekstra ön yükü rahatlıkla kaldırabiliyor. Tabii ki yere basma gücünü arttırmak sürtünmeyi de arttırdığı için düzlük hızımızdan biraz çalıyor. Ancak böylesi bol virajlı bir pistte viraj içinde kazandığımız süreler düzlükteki ufak hız kaybını rahatlıkla telafi ediyor. Ve son olarak bu ayarın diferansiyel ile olan ilişkisine gelelim. Her ne kadar SF23'ün arkası sağlam desem de ön tarafın tutunmasını arttırdığımız için aerodinamik dengeyi de ön tarafa kaydırmış olduk. Bu da limitlerdeyken arka tarafın kopma riskini bir miktar arttırdı. İşte tam bu noktada diferansiyel ayarları devreye giriyor. Artan ön tutunmayı dengelemek ve viraj çıkışında arkayı stabil tutmak için diferansiyel kilit oranlarını bu yeni dengeye göre ayarladım. Yarışa geçmeden önce küçük bir parantez açmak istiyorum. Ben profesyonel bir e-sporcu değilim. Hayatın koşuşturmasından arta kalan zamanlarda Gran Turismo'nun tadını çıkarmaya çalışan birisiyim. Tabii ki belirlemiş olduğum fren noktaları, dönüşe başlama noktaları vesaire var. Ama bunlar milimetrik veya mükemmel değil. Daha çok pist tecrübeme ve o anki sürüş hissiyatıma dayanıyor. Dolayısıyla size tam şu noktada frene basın gibi referanslar vermeyeceğim. Onun yerine herkes tarafından uygulanabilir yöntemler göstereceğim. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Burada paylaşacağım strateji bu yarışı zor seviyede bile rahatlıkla kazanmanızı sağlayacaktır. Lafı daha fazla uzatmadan starta geçelim. Yarışın büyük kısmında sizi motorun sesiyle baş başa bırakacağım. Sadece kritik virajlarda, önemli geçişlerde veya dikkat etmeniz gereken detaylarda kısa kısa araya girip ipuçları vereceğim. Sizin de bildiğiniz üzere en arkadaki arkadaşlar bir hayli yavaş. Onları ne kadar geç geçerseniz öndekilerle aranızdaki fark o kadar çabuk açılıyor. İlk viraja normalden biraz yavaş girip virajın çıkışında overtake tuşuna da basarak ilkini hızlıca ekarte ediyorum. Ardından tam gaz geçtiğimiz yol boyunca overtake tuşuna basmaya devam ediyorum ki öndekiyle mesafemi olabildiğince kısaltayım. Buralarda özellikle overtake'i bırakıyorum. Öndekiyle biraz mesafemin açılmasını istediğimden. Böylelikle iki tanesini de burada hızlıca ekarte edebiliyorum.
Bu virajın çıkışında sarılı arkadaş arkadan biraz ittiriyor ama neyse ki spin atmadan kurtarabiliyoruz burayı. Birinci virajda 100 metre tabelasından hemen önceki Gran Turismo tabelasında frene basmaya başlıyorum. Virajın içindeki körbe de değip çıkıştaki körbün üstünde dönüşü tamamlıyorum. Oyun 5. vitesi önermesine rağmen sıradaki virajı 6. viteste dönebiliyorsunuz. Dönüşe başlamadan hemen önce gazı bırakıyorsunuz. İlk körbe dokunduğunuzda yeniden gaza oturabilirsiniz. Devamında içerideki körplere dokunup virajın sonunda dıştaki körbe dokunuyorsunuz ve virajın çıkışında biraz dışa doğru açılıyorsunuz. Ardından tekrar içerideki körbe doğru yaklaşıyorsunuz. Bu süre zarfında gazı kesinlikle bırakmanız gerekmiyor. Bu virajın çıkışında da çıkıştaki körbe doğru açılıyorsunuz. Sıradaki viraja olabildiğince dış taraftan geliyoruz. 100 metre tabelasında frene basmaya başlıyoruz. Normalde burada içerideki körbe dokunmam lazım. Ama önümüzdeki arkadaş nedeniyle içerideki körbe doğru yeterince yaklaşamıyorum. Virajın yarısından sonra tekrar gaza oturuyorum ve bu arkadaşı da bu düzlüğün sonuna doğru ekarte etmiş oluyorum. Sıradaki virajda yine 100 metre kala fren yapıyoruz. Sonrasında içeri doğru dönmeye başlıyoruz. Normalde burada koyu renkli olan lastik izinin olduğu kısımdan dönüyor olmamız gerekiyor. Ama iç taraftaki arkadaşın bize spin attıracağını bildiğim için virajı dışarıdan dönüyorum. Ardından da direksiyon düzlenmeyle gaz pedalıma oturuyorum yine. Son viraj için oyun 4. vitesi tavsiye etse de 5. viteste rahatlıkla dönebiliyorsunuz. Yalnızca dönüşe başlarken gazı birazcık bırakmanız ve araç dönüşe başladıktan sonra tekrar gaza oturmanız gerekiyor. Sekizinci tur itibariyle lastik aşınmasına bağlı olarak tur zamanlarımız da artmaya başladı.
Ortalama tur zamanımızdan yarım saniye falan daha yavaş turlar atıyoruz artık. Eğer tur bindirmeler başladığında yapay zeka önünden çekilir diye bir düşünceniz varsa hiç öyle bir düşünceye kapılmayın. Gran Turismo 7'nin yapay zekası mavi bayrak falan tanımıyor arkadaşlar. Yarışın başlarında biraz da rüzgar koridoru etkisinin yardımıyla 1 dakika 24.3 saniye ile en hızlı tur süresini elde ettim. Son turlara doğru lastik aşınmasının etkisiyle bu süreler biraz artmaya başladı. Son turda mavi bayraklara rağmen yarış çizgisinden çekilmeyen rakipler de sağ olsun en iyi tur süresinden tam 3 saniye daha yavaş bir tur atmış oldum. Yine de yarışa en yakın rakibimize 52 saniye fark atarak 17 dakika 4 saniyede tamamlamış olduk. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz de sürelerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Görüşmek üzere.